Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedi ki, abi yeni yıl daha dün gibiydi. Şimdi Haziran olmuş. Nasıl geçti bu 6 ay? İkimiz de öylece kaldık. Çünkü gerçekten öyle. Bir bakıyorsun Ocak, bir bakıyorsun Haziran. Arada hiçbir şey olmamış gibi. Ve bu hissi herkes biliyor. Zaman çok hızlı geçiyor cümlesini herkes kuruyor. Ama kimse gerçekten neden olduğunu açıklamıyor. Hani bazen geçen yaz mıydı o diye soruyorsun ya, meğer 3 yıl önceymiş. İşte o his. Zamanın elinden kayıp gittiğini fark ettiğin o an. Ben de merak ettim, araştırdım. Ve şunu söyleyeyim. Cevap hem çok ilginç, hem biraz rahatsız edici, hem de sonunda aslında iyi bir haber içeriyor. Önce şunu netleştirelim. Zaman gerçekten hızlanmıyor. Saat hala aynı saat. Dakika hala 60 saniye. O tarafta bir sorun yok. Sorun tamamen beyinde. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Adı zaman birimi paradoksu. Bu sadece psikolojik bir his değil. Beyninin fiziksel olarak nasıl çalıştığının tam bir özeti. Çocukluğunu hatırla, bir düşün. Dünya keşfedilmeyi bekleyen devasa, bilinmeyen bir yerdi. Her şey yepyeniydi. Bir kelebek görüyordun, beynin kaydet diyordu. Bir yaprak rüzgarda sallanıyordu, beynin kaydet diyordu. Bir araba geçiyordu, rengi kırmızıydı, beynin kaydet diyordu. Bir düşünsene, o zamanlar bir karıncanın yürüyüşü bile ilgini çekerdi. Şimdi günün sonunda eve dönüyorsun, yolda ne gördüğünü bile hatırlamıyorsun. İşte aradaki fark tam olarak bu. Her deneyim yepyeni olduğu için beynin çevrendeki her detayı sürekli kaydediyordu. Ve yeni anıların bu kadar yoğun bir şekilde depolanması, beyninin o anları çok daha uzun hissetmesine neden oluyordu. Peki hiçbir çocuğun "zaman ne kadar hızlı geçiyor ya" dediğini duydun mu? Duymazsın. Çünkü onlar için gerçekten öyle değil. Onlar için zaman hala yavaş, hala dolu, hala sonsuz. Bir çocuk için bir yaz tatili neden sonsuzluk gibi geliyor biliyor musun? Çünkü o 3 ayda beyni binlerce yeni anı kaydediyor. Havuzda ilk kulaç, bisikletten ilk düşüş, ilk dondurma, ilk deniz kabuğu. Her biri bir kayıt. Her kayıt zamanı genişletiyor. O yüzden çocukken bir günün içine sığdırdığın şeyler şu an bir haftana sığmıyor gibi hissediyorsun. Çünkü o zamanlar her an yeni bir keşifti. Şimdi ise çoğu an daha önce yaşadığın bir şeyin tekrarı. Ama yaş ilerledikçe bir şey oluyor. Beynindeki sinir ağları büyüyor, karmaşıklaşıyor. Sinyallerin gitmesi gereken yol uzuyor. Yani beynin görüntüleri artık daha yavaş işliyor. Dış dünya aynı hızda akmaya devam ederken senin iç kameran daha az kare çekiyor. Sonuç, sanki biri hız düğmesine basmış gibi hissediyorsun. Bunun bir sebebi daha var. Liverpool John Moores Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ruth Ogden diyor ki, çocuklukta her şey yenidir ve keşif doludur. Beyin çok sayıda yeni anı oluşturur. Bu da zamanı dolu ve uzun hissettirir. Beynin ne kadar çok yeni şey işlerse o dönem hafızanda o kadar geniş yer kaplıyor. Geriye baktığında o yaz sana uzun geliyor çünkü içi doluydu. Bir de işin matematiksel boyutu var. Ogden'ın bir hesabı var. Çok basit ama insanın kafasına takılıyor. 5 yaşındaki bir çocuk için bir yıl hayatının %20'si demek. Ama 50 yaşındaki biri için sadece %2. Yani oransal olarak bir yıl yaşlandıkça küçülüyor. Buna oransal teori deniyor. Bir yıl senin için artık hayatının çok küçük bir dilimi. O yüzden değeri azalıyor gibi hissediyorsun. Ama çocukken bir yıl neredeyse bir ömürdü. Peki neden 25 yaşındaki insanlar bile zaman nasıl geçiyor anlamıyorum diyor? Bu sırf yaşla açıklanamaz. Burada devreye iki şey giriyor. Rutin ve teknoloji. Nörobilimci David Eagleman şöyle açıklıyor. Beyin yetişkinlikte her şeyi tanıdık buluyor, o yüzden enerji tasarrufu yapıyor ve olayları daha az detayla kaydediyor. Detaylar azalınca zaman hızlanmış gibi hissediliyor. Her sabah aynı saatte kalkıyorsun, aynı yoldan gidiyorsun, aynı şeyleri yiyorsun. Beynin bunları artık kaydetmek için çaba harcamıyor ve o dönem hafızanda iz bırakmıyor. Geriye baktığında o hafta ne yaptım diyorsun, cevap yok. Bir düşün. Geçen çarşamba ne yedin? Büyük ihtimalle hatırlamıyorsun. Çünkü beynin o anı önemsiz diye işaretleyip arşive bile kaldırmadı. Psikolog Doktor Oyfe McLaughlin'in araştırmasında ilginç bir bulgu var. Sürekli online olan kişiler gerçekte 50 dakika geçmişken 1 saat geçmiş gibi hissediyorlar. Telefon zaman algını hızlandırıyor ve elinde ne kadar kullanılabilir süre olduğu hissini düşürüyor. Bir Reels izliyorsun, bir tane daha, bir tane daha. Bakıyorsun 2 saat gitmiş ve o 2 saat hafızanda sıfır iz bırakmış. Çünkü beynin o süre boyunca hiç derin bir şey işlemedi. O kaydırma hareketi var ya, işte o beynin için bir nevi uyuşturucu. Zamanı öldürüyor ama farkında bile olmuyorsun. Sonra niye zaman o kadar hızlı geçiyor? Şimdi işin bir de kimyasal boyutu var. Araştırmalar gösteriyor ki zaman algısındaki değişim lineer değil, logaritmik. Yani yaş ilerledikçe hissedilen hızlanma giderek artıyor. Ve bununla bağlantılı olan şey dopamin seviyeleri. 20'li yaşların ortasından itibaren dopamin salgısı yavaş yavaş azalıyor. Dopamin aynı zamanda yenilik hormonudur. Yeni bir şey yaptığında dopamin salgılanır, beyin o anı ayrıntıyla kaydeder. Ama monoton bir günde dopamin düşüktür,
Beyin yarım kapasiteyle çalışır, an geçip gider. Yeni şeyler yaparken zaman yavaşlar çünkü beynin meşguldür. Rutin işler yaparken zaman hızlanır çünkü beynin uyur. Şimdi sana bir sayı söyleyeceğim. 30 bin. Bu ortalama bir insanın sahip olduğu yaklaşık gün sayısı. Şu an 30 yaşındaysan bunun 11 bin günü çoktan gitti. Geri gelmeyecek. 20 yaşındaysan hala 24 bin günün var gibi görünüyor. Ama nasıl hızlı geçtiğini sen de biliyorsun. Ve işin kötü yanı kalan günlerde aynı hızla geçip gidecek. Hiçbir şey değişmezse tabii. Romalı düşünür Seneca bundan 2000 yıl önce şunu yazmış. Hayat kısa değil, onu kısa kılan biziz. Bence bu cümle tüm bu bilimin özeti. Hayat 70 yıl, yetmiyor değil. Ama biz onu rutin içinde, telefona bakarak, aynı yollardan geçerek tüketiyoruz. Beyin kaydedecek bir şey bulamıyor ve geriye baktığımızda boşluk görüyoruz. Peki zamanı yavaşlatmak mümkün mü? Sana çok basit bir deney vereyim. Yarın sabah işe ya da okula giderken her zaman kullandığın yolu kullanma. Bir sokak sağa, bir sokak sola, farklı bir yoldan git. Sadece bunu yap. Başka hiçbir şey değiştirme. Günün sonunda kendine sor. O yolu hatırlıyor musun? Büyük ihtimalle evet. Bu önemsiz gibi geliyor ama değil. Çünkü beynin yeni bir şey gördüğünde tekrar kayıt almaya başlıyor. Yeni bir yol, yeni görüntüler, hafızada iz. Ve o gün hafızanda diğer günlerden biraz daha geniş yer kaplıyor. Aynı şey daha büyük şeyler için de geçerli. Bir hafta sonu hiç bilmediğin bir mahalleye git. Bir sokak pazarında dolaş. Daha önce adını duymadığın bir yemeği dene. O hafta sonu hafızanda kocaman yer kaplayacak. Oysa evde oturup telefon kaydırdığın hafta sonu tamamen silinip gidecek. Bu sadece kendinle iyi vakit geçir tavsiyesi değil. Araştırmalar gösteriyor ki zaman algın bir lastik bant gibi. Yaşadığın şeyin ne kadar unutulmaz olduğu, o anı ne kadar uzun ya da kısa hissettiğini doğrudan belirliyor. Çözüm daha çok şey yap, daha hızlı koş değil. Çözüm beynine kaydetmeye değer şeyler vermek. Zaman hızlı geçiyor. Bu gerçek. Ve bunu durduramayız. Saat tık tak yapmaya devam edecek. Sen de her yeni yılın nasıl bu kadar hızlı geçtiğine şaşırmaya devam edeceksin. Ama ne kadar dolu geçeceğine sen karar veriyorsun. 30 bin gün. Her biri ya hafızanda bir yer kaplıyor ya da geçip gidiyor. Belki de uzun bir hayat yaşamanın sırrı daha fazla yıl geçirmek değil, daha fazla hatırlanacak gün biriktirmek. Şimdi bir şey merak ediyorum. Sen hiç zamanın durduğunu hissettin mi? Vay be, şu an her şey yavaşladı dediğin bir an var mıydı? Yorumlara yaz. Kendi zamanı yavaşlatma taktiklerini de yaz. Orada konuşalım. Bu video hayatı algılayış şeklini değiştirdiyse beğen butonuna bir dokunuşunu alırım. Abone olmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.